Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı bir konu konuşacağım. Ama yine akademiye bağlayacağım. Bu konu motosiklet hobisiyle ilgili. Bakın, motosiklet sürerken bile çok ince teknikler kullanıyoruz biz. Hiç biliyor muydunuz siz? Mesela sağa döneceksiniz diyelim. Sağdaki yeri iteklediğiniz zaman sağa dönüyorsunuz. Sol direksiyonu iteklediğiniz zaman sola dönüyorsunuz. İlginç değil mi? Özellikle 30 kilometre saatte 30 kilometre hızı geçtikten sonra gyro sistemi devreye giriyor. Ve motosiklette bu kontrol dediğimiz sistem uygulanıyor. Yani bir yerden kaçarken de mesela sağa doğru kaçacaksam solu itmem yeterli. Direkt sağa kaçacaktır motor. Dolayısıyla bu teknikleri bilmek çok önemli motosiklet kullanırken. Çünkü her an bir yerden kaçabilirsiniz. Direksiyonu sağa çevirdiğiniz zaman, sağa ittiğiniz zaman sağa dönüyorsunuz, sola ittiğiniz zaman sola dönüyorsunuz. Motosikletim dün yağmur vardı, çok kirlendi. Birazdan onu temizleyeceğiz. Temizledikten sonra bunu nasıl akademiye bağlayacağımı merak etmişsinizdir. Her şeyi akademiye bağlarız. Çünkü hayatınızdaki her şey sizin hayat stratejinize göre şekillenir. Dolayısıyla burada vermek istediğim mesaj, hayatınızda bir strateji belirleyin. Yaşam stiliniz olsun bu sizin. Ve o stili model olarak kullanın ve diğer hayatınızdaki katmanlara uygulayın. Bakın, bu teknik dedim. Teknik bilmek şart. Akademiyada da öyle. Ne kadar teknik bilirseniz, ne kadar çok teknikle haşır neşir olursanız, inanın o kadar donanımlı bir akademisyen olursunuz. Dolayısıyla her zaman derim yüksek lisans öğrencilerime, sakın doktorayı benim yanımda yapmayın. Gidin başka yerde yapın. Doktorayı da o doktora yaptığınız yerde yapmayın. Gidin başka bir yerde post doktora yapın. Ki farklı teknikler öğrenebilirsiniz. Ben böyle konuşmaların da yararlı olduğunu düşünüyorum. Bakın, Amerika'da veya Avrupa'da çalıştığım sıralarda kahve molalarımız olurdu. Ve çok sık yapardık bu kahve molalarını. Yani belki öğle yemeğinden önce 2 defa kahve molası verirdim ben. Öğle yemeğinden sonra da öyle. Fakat bu kahve molalarında genelde belirli arkadaş çevremiz vardı. O arkadaş çevremizle buluşurduk. Ve bu kahve molalarında inanın bizim konuştuğumuz konular şöyle geçerdi. Dün bir deney yapıyordun, onun sonucu ne oldu? Bu hasta grubunda çıkan şu sonuçlar sence neyi ifade ediyor? Ben işinden çıkamadım gibi, bu şekilde aslında yaptığımız işimizle ilgili bilimsel verileri tartışırdık. O denizin güzelliğine, maviliğine bakın. Şöyle bir geçeyim. Evet. Dolayısıyla buraya da ise olay biraz daha farklı işliyor. Yemeklerde ve kahve molalarında ya birisinin dedikodusu yapılır Türkiye'de, ya da özellikle biraz yaşı geçmiş hocalarımızsa, efendim bahçeye domates ektim de çıkmadı, sen hangi tohumu kullanıyorsun, köpek aldım, kedi aldım, bu muhabbetler yapıyorlar yani. Bilim insanları bu şekilde bir muhabbet yapmamalı. Bilim insanları direkt bilimiyle ilgili konuşmalı. Yani o kahve molası dediğimiz kısımda dahi insanlar ne yapmalı? Kendi bilim dalları, ana bilim dalları ile ilgili konuşmaları yapmalı. Ki kendilerini geliştirebilsinler. Ha, diyeceksiniz ki Türkiye'de kimi bulacağız ki konuşacağız? Haklısınız. Kolay değil, zor. Fakat imkansız da değil. Arayacaksınız, elekten geçireceksiniz. Artık dostlarınızı, kankalarınızı, arkadaşlarınızı belli kriterlere göre seçeceksiniz. Yani öyle her boş konuşanı sırf sizinle samimi diye kanka olursanız, yani işin sonunda, günün sonunda verimsiz bir gün geçirmenize sebep olur. Dolayısıyla sizlere
tavsiyem, lütfen arkadaş seçimine dikkat edin ve mümkün olduğu kadar boş vakitlerinizi, ya da boş vakit diye bir şey olmasın zaten, kullanın. Verimli kullanın. Evet. Evet, çok güzel bir görüntü var. Masmavi bir deniz. Hava harika. Ne soğuk ne sıcak. Gerçekten güzel. Balık tutan insanlar, denize girenler bile var. Yani hava sıcak, o kadar soğuk değil. İşte gördüğünüz gibi denize girenler var dedim. Evet. Harika bir yat limanı. Şöyle biraz gidelim bakalım. Evet arkadaşlar, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalnız bugün deniz gerçekten çok güzel, gördüğünüz gibi. Dibi gözüküyor. Ve harika. Çarşaf gibi bir deniz var. Evet, nerede kalmıştık? Size bugün motosikletten söz edeceğimi söylemiştim. Gelin biraz da yakından inceleyelim. Bu aleti kullanmak, daha önce de gelirken bahsettiğim gibi, bir teknik konudur. Bunun tekniğini iyi öğrenmeniz lazım. Kimden öğreneceksiniz? Tabii ki tekniği en iyi bilen insandan öğrenmeniz lazım. Tekniği en iyi bilen insan kimdir diye sorabilirsiniz. İşte bunu hani profesör kimdir, danışman kimdir diye her defasında açıklamaya çalışıyorum. Onlara lütfen bir bakın. Yani en iyi danışman kimdir diye. Şimdi size burada bahsetmek istediğim başka bir konu daha var. Bunlardan bir tanesi teknik bilmek. Yani bu motoru kullanırken kullandığınız teknikleri öğrendiğiniz zaman iyi bir şekilde daha güvenli bir eğitim, daha güvenli bir sürüş sağlıyorsunuz. Ben mesela bu olayın en iyilerinden birisinden öğrendim tekniği. Bu demek değildir ki kaza yapmayacağım, onu yapmayacağım, bunu yapmayacağım. Her şey olabilir bakın hayatta. Her şey olabilir. Fakat biz bu olma olasılığını mümkün olduğu kadar ne yapıyoruz? En aza indirmeye çalışıyoruz. En aza indirmeye çalıştığımız için de en iyi hocadan eğitim almak isteriz. Şimdi burada sizin dikkat etmeniz gereken şey, bunu hayat felsefesi olarak alın lütfen. Yani bakın, motor kullanırken kullanmak istiyorum, en iyi hoca. Bilim yapmak istiyorum, en iyi hoca. Çünkü neden? Ben en iyi hocayı eğer seçmezsem eğer, bana benim için gerekli olan tekniği, bilgiyi gösteremez. Ben teknik öğrenmek istiyorum. Teknik öğrendiğim sürece ne olur? Daha güzel motor sürerim. Teknik öğrendiğim sürece ne olur? Daha güzel, iyi bilim yaparım. Dolayısıyla iyi bilim yapmak istiyorsanız muhakkak kesinlikle danışmanıza dikkat etmeniz gerekiyor. Ama bunu hayat felsefesi haline getirirseniz, sadece bununla değil, aynı zamanda mesela diyelim ki bir müzik enstrümanı çalacaksınız, ki ona da geleceğim. Bakın yine ne gerekecek size? İyi bir o müzik enstrümanını çalan hoca gerekecek. Dolayısıyla aynen öyle de bu hoca seçimlerini artık önem verip hayatınızın bir parçası haline getirin. Teknik öğrenmek, hangi konuda olursa olsun, teknik öğrenmek hayatınızın bir parçası haline getirin. Ne kadar çok teknik öğrenirseniz, hangi konuda olursa olsun hiç fark etmez, o kadar çok donanımlı olursunuz. Bizim donanımlı olan insanlara ihtiyacımız var. Evet, dediğim gibi bizim donanımlı olan insanlara ihtiyacımız var. Yani sizlere ihtiyacımız var. Donanımlı olmanız için de mümkün olduğunca teknik bilgi edinin. Bu fark etmez. Motor için olabilir, bilimsel olabilir, müzik enstrümanı olabilir. Ne kadar çok teknik bilgi bilirseniz herhangi bir konuda, o kadar çok donanımlı olursunuz. Ve bu sizi diğerlerinden, yani sizin akranlarınızdan 1-2 adım öne çıkartacaktır. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet, arada bir dediğim gibi böyle videolar da yayınlamayı planlıyorum.
Tabii motorun derinlemesine inmeyeceğim ama eğer motor sürmeye meraklı olan arkadaşlar varsa önce ekipmanlarınızı alacaksınız arkadaşlar. Ekipman çok önemli. Kask, ceket, dizlik, özel ayakkabılar motosiklet sürmek için. Bunlar çok önemli. Bunları aldıktan sonra motosikleti alın. Sonra da ileri sürüş eğitimi tabii ki. Ama bunları almadan ve ileri sürüş tekniği eğitimi almadan sakın yola çıkmayın. Aynen öyle de siz iyi teknik öğrenmeden, iyi bir danışman bulmadan sakın bilim yapmaya kalkmayın. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşça kalın.